Birçok televizyon izleyicisi gibi ben de 4. sezonun Winona Epp'ün son sezonu olacağını öğrendiğimde yıkıldım. 2016'da SYFK'daki ilk premierinden sonra, bu küçük doğaüstü western dizisi, büyük ölçüde tutkulu hayran kitlesi sayesinde, herkesin beklediğinden çok daha uzun süre dayanmayı başardı. Her ne kadar 4. sezon finali her şeyi son derece tatmin edici bir şekilde tamamlamış olsa da, daha fazlası için yükselen çığlık o kadar ısrarcıydı ki, Tubi tarafından sadece geçen yıl bir kereye mahsus bir özel bölüm için yeşil ışık yakıldı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla Winona Earp beklemek gerçekçi olmayabilir, ancak Aaron B. Contz ve Luke Boyce tarafından yaratılan Revival'ın premieri ile bu hafta SYF'ye geri dönen başrol Melanie Scrofano da dahil olmak üzere oyuncu kadrosunun dolu ve meşgul kalmaması için hiçbir neden yok. Scrofano'nun yeni SYF'ye dizisi ile bir önceki dizisi arasında şaşırtıcı derecede benzer birkaç ana hat var. Winona Earp gibi, Revival'da Tim Seeley ve Mike Norton'un 2012 tarihli serisinin temelini kullanarak pandemi sonrası çağımız için şaşırtıcı derecede güncel bir hikaye anlatmak üzere bir çizgi romandan uyarlandı. Winona Earp'e benzer şekilde, Revival'da birbirlerinden birkaç yıl uzak kaldıktan sonra garip, doğaüstü koşullar sırasında birbirlerinin arkadaşlığına geri dönmek zorunda kalan iki kız kardeş arasındaki karmaşık bir dinamik etrafında dönüyor. Winona Earp'ün hortlakları ile Revival'ın canlandırıcıları arasında bağlantı kurmak da çok kolay, ne demek istediğimi anladınız. Revival, Scrofano'yu ekranda daha fazla görmek isteyen izleyiciler için kaşıntıyı kaşıyor ve aynı zamanda Winona Earp'ün birden fazla yönden daha karanlık bir manevi halefi olarak hizmet ediyor. Revival, ne hakkında? Dana Cypress resmen kırılma noktasına ulaşmıştır. Bekar anne, kendisini ve oğlu Cooper'ı toplayıp memleketleri Wausau, Wisconsin'den temelli ayrılmak için manzara değişikliğine hevesli olmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel polis departmanındaki rozetini de asıyor, bu da artık sert babası Şerif Wayne Cypress için çalışmayacağı anlamına geliyor. Ne yazık ki Dana'nın Wausau'yu geride bırakma planı, ölülerin hayata dönmeye başlamasıyla tamamen altüst olur. Bunlar tipik zombiler de değildir, bu yeni dirilen insanlar ya da dirilticiler, önceki yaşamlarına ait tüm anılarına ve tavırlarına hala sahiptirler, ancak ne kadar şiddetli olursa olsun, aldıkları herhangi bir yarayı iyileştirme yeteneğine de sahiptirler. Tarih kitaplarında, canlanma günü olarak anılacak olan bu olayı takip eden haftalarda Wausau kasabası ve tüm sakinleri zorunlu karantina altına alınırken, kolluk kuvvetleri ve CDC neler olup bittiğini anlamaya çalışır. Haftalar sonra, bu doğaüstü fenomeni neyin tetiklediğine dair hala gerçek bir cevap yok, ancak karantinanın kalkmasıyla Wausau'nun kasaba halkı umutsuzca bir nebze normalliğe dönmeye çalışıyor. Dana'nın küçük kız kardeşi Emzar zor hatırlayabildiği bir gecenin parçalarını bir araya getirmeye çalışırken, Cooper kendisi de bir diriltici olan sınıf arkadaşlarından birini okuldaki acımasız zorbalardan korumaya çalışıyor. Kasabaya yeni gelen İbrahim Ramin, Dana'nın Şerif'in kızı olduğunu keşfetmeden hemen önce ona ilgi duymaya başlar, ancak CDG'deki pozisyonu sayesinde, ikisi bu süregelen gizemi çözmeye çalışırken birbirlerinin yörüngesine çok daha sık girerler. Melanie Scrofano, Revival'da gösteriyi çalıyor. Scrofano'nun bir aktör olarak tartışılmaz güçlü yanlarından biri komedi ve duygusal kırılganlığı ustalıkla bir araya getirebilmesidir ve tıpkı daha önce Winona Earp'te olduğu gibi, Revival'da inceleme için sunulan 6 bölüm boyunca ona aynı gücü sergilemesi için bolca fırsat veriyor. Dizinin küçük kasaba ortamı her türden ilginç karaktere uygun olsa da, açıkçası Lenore Zanlı PD'nin büyüleyici resepsiyonisti ve anne rolünde canlı aksiyonda görmek çok keyifli, Scrofano'nun Dana Cypress'i esasen hikayenin itici gücünün yarısını oluşturuyor. Karakterinin anlatının merkezinde yer alması ve ana soruşturmaya liderlik etmesi, Scrofano'nun ekranda olmadığı nadiren bir an olduğu anlamına geliyor ve Revival bunun için daha iyi. Onu oyuncu arkadaşlarıyla birlikte zıplarken izlemek açıkçası tek başına giriş fiyatına değer. Scrofano ve McQueen, Dana ve İbrahim birbirleri için ne olduklarını anlamaya çalışırken büyüleyici bir şekilde garip bir kimyaya sahipler. Rahatsız edici, sıçan kuyruğu sallayan şerif yardımcısı McRae'yi canlandıran rol arkadaşı Nathan Dales'in sürprizle terkenli buluşmasından bahsetmiyorum bile, her zaman hoş karşılanır. Dana'nın yanı sıra, Revival'ın temelinin diğer yarısını oluşturan küçük kız kardeşi Emma, geride bırakacağını düşündüğü bir kasabayı korumaya kendini adamak için hayallerini bir kenara bırakmak zorunda kalırken, doğduğu andan itibaren hiçbir zaman uyum sağladığını hissetmedi. Osteogenesis imperfecta, yani kırılgan kemik hastalığı ile büyümek, gerçek özgürlük kavramının asla elde edilemeyeceği anlamına geliyordu.
Veltman performansı sayesinde, Emin hayatı boyunca yaşadığı kısıtlamaları ustalıkla bağlamsallaştırıyor, sezonun ilk bölümlerinde kendini nasıl küçülttüğüne, neredeyse arka plana çekildiğine kadar. Em nihayet kendini ortaya koymak için ihtiyaç duyduğu içsel gücü bulduğunda, Veltman fizikselliğini buna uygun hale getiriyor. Ve bu, Kypres kardeşlerin birleşik bir güç olduklarında ne kadar durdurulamaz olduklarını vurgulayan bir değişim. Revival'ın ölümsüz korku versiyonu göründüğünden daha fazlası. Revival'dan bir zombi dizisi olarak bahsetmek hata olur, zira mezarlarından sürünerek çıkanlar, bu özel versiyonda beynin tadına bakan akılsız canavarlar değiller. SYF'ye uyarlamasının yaşayan ölüler konusundaki farklılığı, bu çok daha doğaüstü koşullar ile kendi sıradan gerçekliğimiz arasında bulunabilecek rahatsız edici derecede zamanlı paralelliklerde yatıyor. Kasaba genelindeki karantinanın kaldırılmış olması, her şeyin hemen eskisi gibi olacağı anlamına gelmiyor, özellikle de Wausau'da yaşayan ve kendilerini yakın zamana kadar bir ayağı çukurda olan insanlarla bir arada bulan vatandaşlar için. Bu yeni normal, örneğin kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ebeveynler için daha da acı verici bir hal alıyor ya da kocası diğerlerinin dirilmesinden bir gün önce vefat eden ve neden diriltici olarak kendisine geri verilmediğini anlayamayan dul bir kadın için. Revival'ın başarılı olduğu bir diğer noktada komedi ve korkuyu harmanlaması. Birincisi dizinin fazla sıkıcı olmasını engellerken, ikincisi tam da doğru zamanda ortaya çıkarak izleyiciyi diken üstünde tutuyor. Jumpscares yok değil, ancak gelenler mükemmel bir şekilde iniyor çünkü genellikle mükemmel zamanlanmış bir esprinin hemen ardından geliyorlar. Ayrıca aşırıya kaçmadan abartılı bölgelere kayan doğru dozda şiddet de var, bu dirilticilerin ortalama bir ölümsüz üyesinden biraz daha dayanıklı olması, dizinin gerektiğinde kan ve vahşete eğilmesi için pek çok fırsat olduğu anlamına geliyor, ancak aynı zamanda bu gizemli birliğin bazı üyelerinin daha saldırgan hale gelmelerini çok daha korkunç hale getiriyor. Sonuç olarak Revival, düşük bütçeli, küçük ekran korku filmlerine eğlenceli ve canlandırıcı bir ek olarak çıkış yapmaya hazırlanıyor. Türün tekerleğini yeniden icat etmeyi amaçlamıyor ama Scrofano gibi her diziyi izlemeye değer kılan müthiş bir başrol oyuncusu varken buna gerek de yok. Bazı yan planlar daha az ilgi çekici olsa da, bu küçük kasabayı ve eklektik karakterlerini daha fazla kapsamak için yavaş yavaş yayılan ana gizem, izleyicileri bağlamak için bol miktarda ilgi çekici bükülme ve dönüşte doludur. Hikayenin inişe geçip geçemeyeceği henüz belli değil ama şu anda bu ilginç kıyamet korku dizisinde gelecekte birkaç sezon daha devam edecek kadar hayat var.